Peki ya size insanlık tarihinin gidişatını değiştirebilecek kayıp bir şehrin var olduğunu söylesem? Antik Mısır'ın harikalarını çocuk oyuncağı gibi gösterecek kadar gelişmiş bir medeniyet. Bu, bir gün ve bir gecede yok olduğu söylenen ve okyanus tarafından yutulan bir imparatorluk olan Atlantis'in hikayesidir. Peki bütün bunlarda doğru olan ne? Bu sadece bir efsane mi, yoksa güçlülerin bizim bilmemizi istemediği, kayıp bir medeniyetin gizli gerçekliği mi? Bu videoyu kapatmadan önce, bugün keşfedeceklerinizin tarihe bakış açınızı değiştireceğine söz veriyorum. En çılgın teorilere, en şaşırtıcı komplolara ve insanlık hakkında bildiğinizi sandığınız şeyleri sorgulamanıza neden olacak bazı gerçeklere dalalım. Sonuna kadar kalın ve bir sonraki muhteşem hikaye videolarımızı kaçırmamak için zile basmayı unutmayın. Yüzyıllar boyunca Atlantis hakkında her türlü teori ortaya çıktı. Bunların çoğu gerçeğin hükümetler, kurumlar ve hatta güçlü gizli örgütler tarafından kasıtlı olarak saklandığını öne sürüyor. İşte en tuhaflarından bazıları. Numara 1. Atlantis doğru olabilir. Platon'un sözleriyle başlamıştır. Platon, 2400 yıldan fazla bir süre önce, Herkül sütunlarının, bugün Cebeli Tarık Boğazı olarak bildiğimiz yer, ötesinde, kendi zamanından 9000 yıl önce var olan ileri bir uygarlığın tarihini yazdı. Ona göre Atlantis, kibirlerinin cezası olarak tanrılar tarafından bir gün ve gecede yok edilen, inanılmaz derecede güçlü ve teknolojik açıdan gelişmiş bir imparatorluktu. Ama ilginç olan şu ki, Platon hiçbir zaman hikayesinin basit bir alegori olduğunu söylemedi. Hatta bunu atalarından Mısırlı rahiplere aktarılan tarihi bir gerçek olarak sunuyor. Bu büyük sorunun kapısını açıyor. Efsanenin arkasında herhangi bir gerçek olabilir mi? Platon sıradan bir hikaye anlatıcısı değildi. Numara 2. Illuminati, dünyayı Atlantis'in teknolojisiyle kontrol ediyor. Atlantis'in yalnızca ileri bir medeniyet olduğuna değil, aynı zamanda sakinlerinin tüm dünyayı kontrol etmelerini sağlayan gizli bilgilere sahip olduğuna inananlar da var. Bazı teorisyenler bu bilginin, onu insanlığı gölgelerden kurtarmak için kullanan Illuminati tarafından miras alındığını iddia ediyor. Bu teoriye göre Atlantisliler, bizim yeni anlamaya başladığımız enerji türlerinde ustalaşmışlardı. Kristal enerjisi, yerçekimine karşı teknolojiler ve hatta hava durumu manipülasyonu. Illuminati'nin bu sırları Atlantis'in kalıntılarından kurtaracağı ve hükümetleri, bankaları ve medyayı kontrol ederek bunları kendi çıkarları için kullanacağı iddia ediliyor. Bazıları, Atlantis'in varlığına dair hiçbir zaman somut kanıt bulamamamızın nedeninin, bu kanıtın kasıtlı olarak ortadan kaldırılması olduğuna inanıyor. Sanki bir filmden fırlamış gibi mi geliyor? Zamanımızın en komplocu zihinlerinden bazıları buna ikna olmuş durumda. Numara 3. Atlantisliler kristallerin enerjisini kontrol ediyordu. Bugün hala anlamadığımız teknolojilere de erişebildiğidir. Özellikle kristalleri enerji kaynağı olarak kullandığından bahsediyor. Platon, Atlantislilerin güneş ışığını şaşırtıcı bir şekilde yansıtan gizemli bir malzemeden yapılmış devasa tapınakları olduğundan bahseder. Bazı araştırmacılar bu malzemenin sadece mimari bir süs değil, aynı zamanda bir tür enerji kristali olduğuna inanıyor. Bazı eski kültürlerde bilinen bu tür teknoloji, Atlantislilerin yalnızca temiz ve yenilenebilir enerji üretmesine değil, aynı zamanda uzun mesafelerde iletişim kurabilen veya hava durumunu kontrol edebilen cihazları etkinleştirmesine de olanak sağladı. Kuvars kristallerinin metafizik özelliklere sahip olduğu ve enerjiyi depolayıp yükseltebildiği teorisini duydunuz mu? Bazıları Atlantislilerin bu güce hakim olduklarına ve bunu gelişmiş medeniyetlerini beslemek için kullandıklarına inanıyor. Bu teoriye göre Mısır ve Latin Amerika piramitleri Atlantis'teki enerji jeneratörlerinden ilham almış olabilir. Henüz çözemediğimiz kayıp bir teknoloji. Atlantis uygarlığının bugüne kadar hayal bile edemeyeceğimiz teknolojileri kullanmış olması mümkün mü? Numara 4. Atlantis bir dünya dışı koloniydi. Bazı eski astronot teorisyenleri, Atlantis'in aslında dünya dışı bir koloni olduğuna veya en azından sakinlerinin diğer gezegenlerdeki medeniyetlerle temas halinde olduğuna inanıyor. Erich von Däniken gibi yazarlar tarafından popüler hale getirilen bu teori, Mısırlılar,
Mayalar ve elbette Atlantisliler gibi bildiğimiz birçok eski uygarlığın, diğer dünyalardan gelen varlıklardan yardım aldığını ileri sürüyor. Bu teoriye göre Atlantisliler matematik, astronomi ve mimariye ilişkin ileri bilgileri doğrudan bu uzay ziyaretçilerinden alıyorlardı. Peki Atlantis'e ne oldu? Bazıları uzaylıların dünyayı terk edip sırlarını da yanlarında götürdüklerine ve Atlantislileri kendi yok oluşlarının insafına bıraktıklarına inanıyor. Diğerleri, Atlantislilerin imparatorlukları denizin altına batmadan önce tahliye edilip başka bir gezegene, hatta başka bir boyuta nakledildiğini düşünüyor. Bazılarının uzay araçlarının iniş pistleri olduğuna inandığı, Peru'daki Nazca çizgileriyle de büyüleyici bir bağlantısı var. Atlantis'in denizin altına gizlenmiş kendi Nazca çizgileri versiyonu olabilir mi? Belki de Platon'un tanımladığı devasa eşmerkezli halkalar basit su kanalları değil, dünya dışı müttefikleri için iniş pistleriydi. Numara 5. Masonlar, Atlantis'in gizli bilgisini miras aldılar. Masonların yalnızca filozoflardan ve inşaatçılardan oluşan gizli bir örgüt olmadığına, aynı zamanda Atlantis'in kayıp bilgilerinin gerçek koruyucuları olduğuna inanıyor. Bu teoriye göre Masonlar, Atlantislilerin teknolojik, manevi ve mimari sırlarını yüzyıllar boyunca korumuş, bunları ritüelleri ve ezoterik öğretileriyle aktarmış olmalılar. Pusula ve kare gibi masonik semboller, Atlantis aletlerinin temsilleri olabilir ve Masonlar tarafından inşa edilen Beyaz Saray veya Özgürlük Anıtı gibi birçok önemli bina, Atlantis ilkelerine göre tasarlanacaktır. Washington D.C. şehri ile Atlantis arasındaki bağlantıdır. Bazı araştırmalar, Washington'un şehir planının, Platon tarafından tanımlanan Atlantis'in yapısını yansıtan kalıplarla tasarlandığını öne sürüyor. Eşmerkezli güç, su ve toprak halkaları. Masonlar Atlantis'i yeni dünyada yeniden yaratmak istemiş olabilir mi? Kulağa çılgınca gelse de, birçok kişinin hayal gücünü yakalayan bir teori. Washington anıtından Buenos Aires dikili taşına kadar, Masonların dünya çapında diktikleri dikili taşları da unutmayalım. Bu anıtlar, yok olmuş uygarlıkla bağlantıyı canlı tutmak için gezegendeki önemli enerji noktalarına dikilen, Atlantis'in kadim gücünün ve kayıp bilgeliğinin sembolleri olabilir. Numara 6. Atlantis başarısız bir deneydi. Bir diğer ilgi çekici teori ise Atlantis'in sadece ileri bir medeniyet olmadığı, aslında başarısız bir deneyin sonucu olduğudur. Ana medeniyetleri duydunuz mu? Bunlar, bazı araştırmacılara göre resmi tarihte bilinenlerden önce var olan ileri medeniyetlerdir ve Atlantis bunların en önemlisidir. Bu hipoteze göre Atlantisliler, dünya dışı bir ırk, hatta mükemmel varlıklardan oluşan bir ırk yaratmak isteyen üstün bir zeka tarafından genetik olarak manipüle edilmişlerdir. Ancak bir şeyler ters gitti. Atlantisliler güç arayışında kendi gezegenlerini yok etmeye başladılar ve onları yaratan güçler daha fazla hasarı önlemek için onları yok etmeye karar verdi. Ekin çemberi teorisinin devreye girdiği yer burasıdır. Bazıları, dünyanın dört bir yanındaki ekin tarlalarındaki bu gizemli desenlerin, Atlantis'i yok eden varlıklar tarafından bırakılan ve insanlığı aynı yolu izlemenin tehlikeleri konusunda uyaran işaretler olduğuna inanıyor. Ekin çemberleri, bir zamanlar Atlantisliler gibi dünya üzerinde yürüyen eski bir uygarlığın yankısı olabilir mi? Numara 7. Atlantisliler zihin kontrolünde ustalaştı. Kristaller ve uzaylılar hakkındaki teorilerin yeterince tuhaf olduğunu düşünüyorsanız, bunu duyana kadar bekleyin. Bazı teoriler Atlantislilerin yalnızca ileri teknolojiye sahip olmakla kalmayıp, aynı zamanda zihin gücüne de hakim olduklarını iddia ediyor. Özellikle Atlantislilerin insanların düşüncelerini ve duygularını kontrol edebilen bir teknoloji geliştirdikleri söyleniyor. Atlantislilerin beyin dalgalarını yükseltmek ve büyük popülasyonları kontrol etmek için bir tür psişik anten veya kristal kullandıklarına inanılıyor. Bu psişik teknoloji, onların yalnızca mükemmel bir sosyal düzeni sürdürmelerine değil, aynı zamanda düşünce ve fikirleri uzun mesafelere aktarmalarına da olanak tanıyacaktı. Hatta bazı çağdaş araştırmacılar, radyo dalgaları veya 5G yoluyla zihin manipülasyonu hakkındaki teoriler gibi mevcut zihin kontrol teknolojisinin eski Atlantis cihazlarından ilham alabileceğini bile öne sürüyor. İletişim kurmak için internete veya telefona ihtiyacınız olmadı. Ancak düşüncelerinizi psişik antenler aracılığıyla doğrudan diğer insanlara iletebildiğiniz bir dünya hayal edin. Bu teoriye göre Atlantisliler,
anında iletişim kurmalarına ve uygarlıklarının kolektif davranışlarını kontrol etmelerine olanak tanıyan bir tür zihinsel ağ içinde yaşıyorlardı. Medeniyetin psikolojik ve ahlaki çöküşüne ve sonunda yok olmasına yol açtığına inanılıyor. Onların çöküşüne neden olan, kendilerini zihni kontrol etme yeteneğine sahip tanrılar olarak gören Atlantislilerin kibri miydi? Numara 8. Bermuda Sualtı Piramidinde Atlantis'in kanıtı bulundu. Son yıllarda sualtı araştırmaları, bazılarının Atlantis'le ilgili olabileceğine inandığı şaşırtıcı yapıları keşfetti. En şok edici buluntulardan biri, araştırmacıların devasa bir sualtı piramidi bulduğunu iddia ettiği Bermuda, Şeytan Üçgeni yakınlarında elde edildi. Bu piramit, cam veya kristale benzer yarı saydam bir malzemeden yapılmıştır ve Mısır piramitlerinden daha büyüktür. Bazıları için bu piramit, Atlantislilerin okyanus sularına binlerce yıl dayanabilecek anıtlar inşa edebilecek ileri teknolojiye sahip olduklarının kanıtıdır. Ancak en endişe verici olan şey, bazılarının bu piramidin enerji yaymaya devam ettiğine inanmasıdır. Elektronik cihazların bu yapının yakınındayken arızalanma eğiliminde olduğu söyleniyor ve hatta bazıları buradan gizemli ışıklar çıktığını gördüklerini iddia ediyor. Bu sualtı piramidi Atlantis enerji teknolojisinin bir kalıntısı olabilir mi? Ve Bermuda Şeytan Üçgeni'nin uygarlıklarının kalıntılarının nihayet durduğu yer olduğunu mu düşünüyorsunuz? Birçok kişinin hayal gücünü yakalayan büyüleyici bir teori. Numara 9. Atlantis ve kayıp medeniyetler. Gelişmiş uygarlığın gizemli yollarla ortadan kaybolduğu şaşırtıcıdır. Mayalar, Olmekler, Anasaziler ve tabii ki Atlantisliler. Bu, bazı teorisyenlerin daha da cesur bir teori önermesine yol açtı. İnsanlık tekrarlayan bir yükseliş ve çöküş döngüsünü takip ediyor ve her ileri medeniyet bir şekilde yok ediliyor. Ya Atlantis, 1000 yıl boyunca yükselip düşen birçok uygarlıktan sadece biri ise? Bu fikir, insanlık tarihinin düşündüğümüzden çok daha eski olduğunu ve ileri teknolojik uygarlıkların olduğu birçok dönemden geçtiğimizi, ancak doğal afetler, savaşlar ve hatta kendi kibirimiz yüzünden yıkıldığımızı öne sürüyor. Bu teoriye göre, insanlık büyük başarılarını unutmaya mahkumdur ve bir uygarlık her çöktüğünde, yeni insanların ateşi, tekerleği ve matematiği yeniden keşfetmesiyle döngü yeniden başlar. Ancak bir sonraki büyük felaket geldiğinde her şeyi yeniden kaybeder. Atlantis'in bu tekrarlanan döngünün sadece bir örneği olması mümkün mü? Tıpkı Atlantislilerin yaptığı gibi, geleceğimizin de bu modeli tekrarlamaya mahkum olduğunu mu düşünüyorsunuz? Numara 10. Atlantis hakkında garip teoriler. Atlantis hakkında muhtemelen bilmediğiniz ve Atlantis'in sadece bir efsane olup olmadığını veya gerçek bir medeniyet olup olmadığını daha da fazla sorgulamanıza neden olacak en tuhaf teorilerden bazıları. Atlantis yalnız değildi. Bazı eski metinlere göre Atlantis küresel bir imparatorluğun parçasıydı. Atlantis'i gelişmiş medeniyetler ağının bir parçası haline getirecek olan Güney Amerika ve Karayipler gibi yerlerde de benzer şehirlerin var olduğuna inanılıyor. Bermuda Şeytan Üçgeni'nin Atlantis'le bağlantısı olabilir. Bazı teorisyenler Atlantik'in bu bölgesindeki gemi ve uçakların gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasının Atlantislilerin bıraktığı ileri teknolojilerle ilgili olduğuna inanıyor. Okyanusun altına gizlenmiş, navigasyon sistemlerine müdahale eden makine veya cihazlar aktif olabilir mi? Atlantisliler Mars'tan geldiler. En çılgın teoriler, Atlantis'in yalnızca karada yaşayan bir uygarlık olmadığını, aynı zamanda Atlantislilerin Mars'tan gelen koloniciler olduğunu öne sürüyor. Bu hipoteze göre, dünyadaki medeniyetleri çöktü. Ancak kökenleri Kızıl Gezegen'e dayanıyor. Atlantis muazzam güce sahip bir silahla yok edildi. Efsanenin bazı versiyonlarında Atlantis'in büyük bir patlamayla ya da kendi sakinlerinin yarattığı bir tür kitle imha silahıyla yok edildiği söyleniyor. Okyanusa batmasına neden olan şey bu olabilir. Atlantis hakkındaki en heyecan verici ve çılgın teorileri incelediğimize göre sizi şu soruyla baş başa bırakıyorum. Efsanenin arkasında bir gerçek olabilir mi? Kesin fiziksel kanıtların bulunmamasına rağmen Atlantis efsanesi tarihteki en büyüleyici gizemlerden biri olmaya devam ediyor. İster uzaylı uygarlıklara, ister gelişmiş teknolojilere, ister gerçeği gizlemeye yönelik küresel bir komploya inanıyor olun, gerçek şu ki Atlantis'in hikayesi milyonları büyülemeye devam ediyor. Belki de gücünün en büyük kanıtı budur.
Atlantis miti hiç var olmasa bile bu dünyada ve ötesinde nelerin mümkün olduğuna dair algılarımızı şekillendirmeye devam ediyor. Ne düşünüyorsun? Atlantis'in gerçek olduğunu mu düşünüyorsunuz, yoksa sadece iyi anlatılmış bir efsane mi? Sizi yorumlara bırakmaya davet ediyorum. Eğer henüz abone olmadıysanız, geçmişten daha inanılmaz hikayeler, unutulmuş olaylar ve anlatılmamış efsaneler için Amazing History'e abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı, tarih meraklısı arkadaşlarınızla paylaşmayı ve hangi tarihi anın sizi en çok etkilediğini bize yorum olarak söylemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.